Merhaba. Bugün ayçiçeği motifli kapüşonlu hırkanın anlatımıyla geldim. Daha önce motif yapımını ve motif ekleme videosunu paylaşmıştım. Açıklamalar kısmına bırakacağım linklerden veya video sonundaki bağlantıdan bu videolara ulaşabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek olmayı, beğen butonuna basmayı ve bu videonun altına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Haydi başlıyoruz. Bölüm 1. İp miktarı ve ölçüler. Sol tarafta bu hırkanın üzerimdeki duruşunu görüyorsunuz. Ben ip olarak %100 koton, 50 gramı 135 metre olan bir ip kullandım. Kahverengi ipten 40 gram kadar kullandım. Turuncu ipten 3,5 tane yani 175 gram civarı kullandım. Sarıdan 4,5 tane yaklaşık 225 gram. Ana renkten de 18 tane yani yaklaşık 900 gram kullandım. Ölçüleri vereyim. Genişlik lastikle birlikte 106 cm. Omuzdan etek ucuna kadar boy 77 cm. Kenar lastik 3 cm. Kol manşeti 5 cm. Bir motifimin eklenmiş haliyle ölçüsü 11 cm. Kapama için 5 adet 20 milimetrelik şeffaf çıt çıt ve üzerine de 25 milimetrelik 5 adet ahşap düğme kullandım. Unutmadan tamamı için 97 motif kullandım. Kapüşonun duruşu ve boyutu harika oldu. 12 artı 12 yani 24 motif 2 kol için, 17 motif kapüşon için, geri kalan 56 motifi de beden için kullandım. Bölüm 2. Ön ve arka beden. 9 motif eninde, 5 motif boyunda olmak üzere 45 adet motifi gördüğünüz gibi birleştirdim. Sağ önde 10 motif, sol önde 10 motif, arkada da 25 motif olacak şekilde katlıyorum. Kol ayrımına kadar bütün olarak hazırladım. Şimdi kol ayrımını yapıyoruz. 2 adet motifi hem bedene hem de birbirine ekleyeceğim. Bu şekilde bütün olan bedeni önler ve arka olmak üzere 3 parçaya ayırıyorum. Arkanın motiflerini ekleyeceğim. Beş adet motifi hem bedene hem de birbirlerine ekleyeceğim. Ancak bu gösterdiğim kısımlar açıkta kalacak. Ön parçalarla birleşmeyecek. Kol ayrımını daha iyi görebilmeniz için birer tane mandal takıyorum. Birleştirip geldim. Bakın, ön ve arka beden ayrımlarını yaptık. Kol evini hazırlamaya başladık. Şimdi omuz motifini yerleştiriyorum. Motifimi ipime ekledim. Ve arkanın en sağ motifini gördüğünüz gibi ekliyorum. İpim çok katlı olduğundan bazen zorlanıyorum. Bu şekilde kenar boyunca iki motifi birbirine ekleyeceğim. Sonra kol evine gelen kenarı sadece trabzanlarla öreceğim. Omuz motifini arkanın sağ motifiyle birbirine ekledim. Kol evine gelen kısmını ördüm ve şimdi motifimi sağ önün motifiyle birleştiriyorum.
Dördüncü kenarı da kol evi gibi sadece trabzanlarla örüp geliyorum. Sağ omuz ve sol omuz motifleri de eklendi. Kol evlerimiz hazır. Bölüm 3. Kapüşon yapımı. Motifi buraya ekleyeceğim. Bir kenarın tam ortasına toplu iğne takıyorum. İğneyi taktığım yer omuz motifiyle birleştirmeye başladığım yer olacak. Bu kenarı ve iğne taktığım kenarın yarısını trabzanlarla örüyorum. İğneye kadar ördüm ve geldim. Omuz motifinin tam ortası belli zaten. Bu kısımdan birbirlerine eklemeye başlayacağım. Önün diğer motifiyle de ekleyip geldim. Sol taraf için de aynısını yaptım. Arkaya geçiyoruz. Sol arkadayız. Motifi buraya ekleyeceğim. Motifi ipime ekledim. Bir kenarı trabzanlarla örüp geliyorum. Öne, kapüşon için eklediğimiz motifi bu köşeden eklemeye başlıyorum. Omuz motifine kadar yarım kenar örüp geldim. Motifimi artık omuz ile birleştiriyorum. Üçüncü kenarı da arka bedene. Dördüncü kenarı trabzanlarla örüp geleceğim. Görünüm bu şekilde olmalı. Kapüşonun arkası için ikinci motif ve üçüncü motif. Üçüncü motifi arka bedene, omuza ve ön kapüşon motifine ekleyeceğim. Biraz önce yaptığımız gibi. Evet, kapüşon için ilk sırayı yaptık. Şimdi daha anlaşılır oldu ve bundan sonrası çok daha kolay. Bu 5 motifin üzerine ikinci sıra olarak 5 motif ve üçüncü sıra olarak 5 motif daha ekleyeceğim. Kapüşonun ikinci ve üçüncü sırasını da yaptım. Şu ana kadar kapüşon için 15 motif kullandık. Kapüşonun tepe kısmı için 2 motif daha ekleyeceğiz. Motifimi buradan eklemeye başlayacağım. Mandal takıyorum. Motifimin ikinci kenarını buraya, üçüncü kenarını da buraya ekleyeceğim. Dördüncü kenar sadece trabzanlarla örülecek. Motifimi ipimi takıyorum. İki trabzan yapıp bir zincir çekiyorum. Kapüşonun ikinci motifini, yani ilk mandalı taktığımız yerden eklemeye başlıyorum. Kenar sonuna kadar birleştiriyorum. Kapüşondaki ikinci ve üçüncü motifim birbirlerine eklendiği yere batıp motifimi birleştirmeye devam ediyorum. Yani motifimin ikinci kenarını kapüşonun üçüncü motifine ekliyorum. Bu şekilde sıranın sonuna geliyorum.
Sonra motifimin 3. kenarını kapşonun 4. motifine ekleyeceğim. Motifin son kenarını da trabzanlarla örüp geleceğim. Sıra geldi kapüşonun son motifini eklemeye. Kapüşon için son motifi de ekleyip geliyorum. Kapüşon bitti. İnanın anlatması yapmasından daha zor. Bölüm 4. Kollar. Bir kol için 3 enine 4 boyunu olmak üzere 12 motifi birbirine ekledim. Bu sağ kol olacak. Sağ kolun sol kenarını ve kol oyuntusuna takacağımız kısmının son sıralarını örmedim. Sol kola son motifini ekleyeceğim. Sol kolunda sağ kısmını ve oyuntuya ekleyeceğim üst kenarını örmüyorum. Son motifin bu kenarını trabzanlarla örüyorum. İkinci kenarı parçaya, üçüncü kenarı da parçaya ekliyorum. Son kenarı örmüyorum. Kollar hazır. Artık bedene takma vakti. Sağ kolu sağ oyuntuya birleştireceğim. İpimi sağ kolun sağ köşesindeki motife takıp bir zincir çekiyorum. Kol altındaki motiflerin birleşim yerinden birbirlerine eklemeye başlıyorum. Kolun örülmemiş kısmını tüm kol evine birleştirip geliyorum. Birleştirme işlemi bitti. Bir zincir çekip kol oyuntusuna batıp bir zincir çekip kola geri döndüm. Bundan sonra kolun sağ yanı ile sol yanını birbirine birleştiriyorum. Normal birleştirme işlemini kol ucuna kadar yapıyorum. Diğer kol için de aynı işlemleri uyguluyorum. Bölüm 5. Kol manşeti. Kolları bedene taktık. Ben ilk manşeti ördüm. İkincisini birlikte öreceğiz. Kolun iki yanını birleştirdiğimiz yerden, yani ipi son olarak kopardığımız yerden ipimi tekrar takıyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. İlk trabzanın başına batıp tığımdaki 3 ilmeği bir seferde topluyorum. Tığımda bir ilmek var. Bir sonraki trabzana batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek var. Bir sonraki trabzana batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Artık tığımda 3 ilmek var. Ve üçünü tek seferde topluyorum. Bu şekilde tüm manşeti toplayacağım. İki motifin birleşme noktasını yapmak için, iki motifin birleştiği yeri toplamak için boşluğa batıp bir ilmek çıkartıyorum. Ve öyle topluyorum. Birleşme noktasından batıp ilmek çıkartıyorum. Yanındaki boşluktan da bir ilmek çıkartıp topluyorum. Sonraki her şey aynı.
Başladığımız yerdeyim. İlk yaptığımız sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırmayla bir üst sıraya çıkıyorum. İkinci sıradayım artık. Bir zincir çektim. İpimin etrafında döndürüp bir zincir daha çektim. Yalancı trabzanımı yaptım. Tüm sık iğnelerimin üstüne batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve tüm sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonundayım. İlk yaptığım trabzana batıp ilmek kaydırma ile sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sıradayım. Yalancı trabzanımı yapıyorum. İlk trabzana gördüğünüz gibi ön yüzden trabzanın altından tığımı geçirerek ilmek alıyorum ve trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzana örgünün arka yüzünden batıp ilmek çıkartıp trabzanımı yapıyorum. Tüm bu sırayı ve sonraki sıraları bir önden bir arkadan ilmek alarak trabzanlarımı örüyorum. Sonraki sıralarda da önden ilmek aldığım trabzanlarda önden, arkadan ilmek aldığım trabzanları arkadan olmak kaydıyla öreceğim. Toplamda 9 sıra örerek 5 santim eninde manşet elde ettim. Bölüm 6. Kenar lastik. Ön beden ile arka bedenin birleştiği yerden ipimi takıyorum. Aynı yere batıp bir sık iğne yapıyorum. Motif köşesindeki boşluğa bir sık iğne, trabzanların her birinin üzerine birer sık iğne, motif birleşim yerlerine bir sık iğne olacak şekilde kapüşon da dahil olmak üzere hırkanın tüm çevresini sık iğne ile öreceğim. Bu benim birinci sıram olacak. İlik patı ile etek ucunun birleştiği köşedeyim. Köşe motifine 3 sık iğne yapacağım. Aralarına da birer tane zincir çekiyorum. Sonra her şey aynı. Başladığım yere kadar sık iğne ile devam ediyorum. Başladığım yerdeyim. İlmek kaydırma ile ikinci sıraya çıkıp yalancı trabzanımı yapıyorum. Her sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Yine köşedeyim. Köşe motifine yapmış olduğumuz 3 sık iğnenin ikincisine 3 kere batıp 3 trabzan yapıyorum. Eğer yaptığınız köşe rahat dönmüyorsa aralarına birer zincir çekin. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıraya çıkıyorum. Bir yalancı trabzan yapıyorum.
Trabzanların üzerine bir önden bir arkadan batıp ilmekler çıkartıyorum ve trabzanlarımı bu şekilde örüyorum. Şiş örgüsündeki bir düz bir ters gibi. Köşedeyim. Birinci sıradan beri köşe motifine yaptığımız artırmalarla buradaki trabzan sayımız 5 oldu. Bu 5 trabzanı bir önden bir arkadan örerken aralarına birer zincir çekiyorum. Köşe marullanmasın diye. Üçüncü trabzanı önden öreceksem bir önden, bir arkadan ve bir önden olmak üzere 3 sefer örüyorum. Aralarına birer zincir çekiyorum. Sizin arkadan örmeniz gerekiyorsa köşedeki üçüncü trabzanı bir arkadan, bir önden ve bir arkadan örmeniz gerekiyor. Aralarına zincir çekmeyi unutmayın. Bu şekilde köşeleri düzenli şekilde artırmış oluyoruz. Köşedeki 5 trabzanımız artık 7 oldu. Diğer her şey aynı. Önden ördüklerimizi önden, arkadan ördüklerimizi arkadan örerek sıramızı tamamlıyoruz. Köşelerde aynı mantıkla artırıyoruz. Ben toplamda 6 sırada 3 santim genişlik elde ettim. Siz dilediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Bölüm 7. Düğme dikimi. Kenar lastiğimiz de bitti. Ben bu düğmeleri beğendim. 25 milimlik ahşap düğmeler. Düğmeler büyük olduğu için ilik yapmadım. 20 milimetre çapındaki bu şeffaf çıt çıtları dikeceğim. Düğmeler tamamen görsel olacak. 5 adet çıtı belirlediğim yerlere eşit aralıklarla karşılıklı olacak şekilde diktim. Üzerlerine de düğmeleri. Etiketimi de diktikten sonra hırkam giymeye hazır. Hoşça kalın.